Herkese merhabalar. Bugün egzama tedavisinde kesin çözüm için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Egzama biliyoruz, çocuklarda özellikle bebeklerde, yanaklarda, boyunda, kulak arkasında kızarıklıklar, ciltte kuruluk, kaşıntı ve yetişkin yaşlarda, büyük yaşlarda da eklem yerlerinde kızarıklıklar, kaşıntı ile kendini gösteren alerjik cilt hastalığına denilmektedir. Ve çocuklarda özellikle neredeyse bazen 5 çocuktan birinde bile görülebilmektedir. Bu bölgeden bölgeye sıklığı değişmektedir. Yetişkinlerde de bazen ciddi belirtilerden dolayı psikolojik olarak duygusal modumuz düşer, iş hayatımız etkilenir, gece uykularımız kaçar. Böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Bir kere şiddetli egzamanın tanımını yapmak lazım. Şiddetli egzama ne demek? Şiddetli egzama özellikle bu egzamanın belirtilerinden, kaşıntıdan, kızarıklıklardan dolayı uykumuzun bölünmesi, kaşıntıdan dolayı stresimizin artması ve bunlardan dolayı da iş hayatımızın etkilenmesi durumuna şiddetli egzama diyoruz. Ve egzamanın tedavisinde birinci basamak tedaviye cevap vermemesine de ciddi egzama diyoruz. Baktık ki ilk yapılması gereken tedavileri uyguladık ama tedaviye cevap vermedi. İşte bu duruma biz ciddi egzama diyoruz. Peki egzamada tedavide neler yapmamız gerekiyor? Yapılan yanlışlar nedir? Çözümde hatalarımız neler oluyor? Bunları teker teker konuşarak kesin tedavi çözümüne doğru ilerlemek istiyoruz. Egzamada özellikle belirtilerin çok önemi vardır. Çünkü egzama belirtileri dikkatli bir şekilde incelenmeli ve gerçekten bu kişide egzama olup olmadığının teşhisinin konulması gerekiyor. Egzama bebeklerde, yanaklarda kızarıklıklar, boyunda kızarıklıklar, kulak arkasında kızarıklıklar, büyük çocuklarda eklem yerlerinde kızarıklıklarla kendini gösterir ve kaşıntı çok fazladır. Kuruluk, cilt kuruluğu fazladır ve bundan dolayı bu belirtileri olan çocuklarda egzamanın olup olmadığının özellikle çocuk alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi ve karar verilmesinde fayda vardır. Egzama belirtileri olan çocuklarda bazen başka hastalıklar da olabilir. Yani başka hastalıklar da egzama belirtileriyle karışabilir. Onun için bu diğer hastalıkların da özellikle düşünülmesinde fayda var. İşte ne zaman onları düşüneceğiz? Bunları da yavaş yavaş anlatacağız. Öncelikle egzama tedavisinde en önemlisi tedavide kortizon korkusu var insanlarda. Kortizon tedavisi deyince insanlar ben kortizon kullanmam diyor. Kortizon kullanmayınca bu sefer de egzama tedavisine yanıt vermiyor. Egzamada bir kere kortizon tedavisi en etkili tedavi. Kortizon kullanacağız. Ama kortizon kullanırken kortizonu hafif etkili olanlarını ve diğer nemlendiricilerle karıştırarak seyrelterek kullanacağız. Yani doğrudan kortizonlu kremleri kullanmayacağız. Bu kremleri kullanırsak egzamalı yerlere faydalı olacak. Sağlam yerlere kullanmıyoruz. Egzamalı yerlere kullanıyoruz. Bu önemli. Genelde yapılan hatalardan bir tanesi de sakın banyo yapma, cildi kurutursun. Tamam da egzamada önemli olan nedir? Cilt bariyeri bozuk. Cilt bariyeri bozuk olduğu için cilt kuru olduğu için pH'i yüksek. Yani kolay mikrop yerleşiyor. Kolay mikrop yerleştiği için de siz banyo yapmazsanız da bu mikroplar egzamanın iyileşmesine engel olur. Onun için her gün banyo yapılması, kış aylarında en azından gün aşırı banyo yapılması çok önemli. Mikroplar temizlenecek. Doğru. Banyoda cildimiz kuruyor. Kuruduğu için de hemen banyo arkasından nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Nemlendiriciyi de kullanırken banyodan sonra biraz nemliyken kullanalım ve nemlendirici de kullanmanın püf noktalarından bir tanesi de cildiniz kurudukça nemlendirici kullanmanız lazım. Yani bu sadece bir kere değil. Banyodan sonra kullandınız, daha sonra cildiniz kuruluğunda kaşınmaya başladı. Yine nemlendirici kullanmanız lazım. Burada nemlendirici sık kullanmak çok önemli. Burada önemli püf noktalardan bir tanesi de nemlendiricileri egzamalı olan yerlere sürmeyeceksiniz. Egzamalı olan yerlere iyileştirici kremler sürülecek. Egzamalı olan yerlere iyileştirici kremler, sağlam cilde nemlendirici kullanacak. Nemlendiriciler egzama olmasın diye kullanılıyor. Egzama olan yerlere egzama kremleri kullanılıyor. Bu önemli. Egzamalı yerlere nemlendirici kullanırsanız bazen o bölgelerde iritasyon ve
nemlendiricinin içindeki bazı maddelere karşı temasa bağlı alerjik reaksiyonlar da ortaya çıkabilir. Bunu da unutmayalım. Onun için egzamalı yerlere iyileştirici kremler, sağlam yerlere nemlendirici kullanıyoruz. Egzama tedaviden sonra düzelince o düzelen yerlere daha sık nemlendirici kullanacağız ki orada tekrar egzama ortaya çıkmasın. Demek ki egzamalı bölgelere iyileştirici kremler kullanacağız ve iyileştirici kremlerden en önemlisi kortizon içeren kremlerdir. Onu da etkisi hafif olandan başlayarak tedaviye başlamamız lazım. Bir de bu egzamalı bölgelerde kortizon içermeyen kremler de vardır. O da özellikle kortizonlu kremlerle biraz hafifledikten sonra diğer tedavilerle devam edilebilir. Diğer tedavilerle daha uzun süre tedavi kullanılabilir. Demek ki iyileştirici kremleri bu şekilde kullandık. Sağlam yerlere nemlendirici kullandık ve kullandığımız sabunun, deterjanın da özellikle cildimize zarar vermeyenlerini seçmemiz lazım. Deterjan seçiminde hipoalerjenik deterjan seçeceğiz. Çift durulama yapacağız. Özellikle iç çamaşırlarımızda. Çünkü cilt bariyerini bozan nedenlerden önemli bir faktör de budur. Sabun olarak da sıvı sabunlar ve kimyasal içermeyen ve cildimize zarar vermeyen sabunlar seçeceğiz. Veya şampuanlarla yıkayacağız cildimizi ki mikropları temizleyelim. Bu da önemli. Bunun dışında dedik ki banyo dedik, tedavi dedik, nemlendirici dedik. Bunlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu cilt bariyerinin tamir edilmesi en önemli noktadır. Onun için cilt bariyerini tamir eden en önemli tedavi edici faktörlerden bir tanesi de nemlendiriciyi sık kullanmaktır. Bazen günde 4-5 defa da kullanabiliyoruz. Tedavi öncesi, özellikle banyo öncesi küçük bebeklerde bir leğen içinde, ılık su içinde bazen biz mısır nişastası, buğday nişastası, pirinç nişastası gibi ürünler de kullanıyoruz ki cildin su tutma kapasitesini, yağ tutma kapasitesini artırıyor, cildi de rahatlatabiliyor. Bunları da kullanabiliyoruz. Bunun dışında bu tedaviye cevap vermediği zaman aklımıza neler gelmeli? İlk tedaviyi yaptık ama tekrarlıyor. Acaba bu yazdığımız reçetedeki kortizonlu kremi aile kullandı mı? Bir kere buna değerlendirmek gerekiyor. Anne korkusundan kullanmamıştır veya yetersiz kullanmıştır. Düzgün kullanıp kullanılmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Ve doğru zamanlamada bu kullandı. Yani biz 5 gün dedik, acaba 2 günde kesti mi? Bunun kontrol edilmesi lazım. Bazı aileler var ki kortizon kullanmamak için çocuk perişan oluyor. Onun için doğru sürede, doğru miktarda kullanılmalı. Bunun dışında tedavide düzgün kullanıp kullanmadığı kontrol ettikten sonra bazen egzamalı bölgelere enfeksiyonlar yerleşiyor. Bu da tedavi başarısızlıklarından en önemlileri. Bazen bakteriler yerleşir buraya. Çünkü cilt pH'i yüksek olduğu için bakteriler çok kolay yerleşir. Mantarlar yerleşir. Virüsler yerleşir. Onun için bazen veziküllü tablolar oluşur. Virüse bağlı. Buna egzama herpetikum da denilir. Mantarlar yerleşir. Buna stafilokok mikropları yerleşebiliyor. Mantarlar yerleşebiliyor ve mantarlar özellikle egzamalarda bazen alerjen haline geliyor. Mantar alerjik reaksiyonları tetikleyen en önemli faktör oluyor. Bu mantar düzelmeden de o kişinin egzaması düzelmiyor. Onun için mantarlar olabiliyor. Bunların dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Enfeksiyon belirtileri varsa bunlara yönelik tedavinin de ilave edilmesi gerekiyor. Baktık, bunları değerlendirdik. Bunun dışında bazen bu hastaların altından vitamin eksiklikleri de ortaya çıkabiliyor. Çinko eksikliği, B6 eksikliği, niasin eksikliği gibi vitamin eksiklikleri de olabiliyor. Bunlar yönünden de değerlendirilmesinde fayda var. Bunun dışında uyguladığımız tedavi bazen karışık oluyor, aile anlamıyor. Kaç kez kullanacağını, ne kadar kullanılacağını, ne zaman kullanılacağını anlamıyor veya yazdığınız reçeteyi eczacı yanlış hazırlıyor. Bakıyorsunuz içinde asıl etkili kremi kullanmıyor, sürüyor aile düzelmiyor. Bazen de yanlış hazırlanan tedaviler olabiliyor. Yazdığınız tedavi pahalı geliyor hastaya ve kullanamıyor. Ondan dolayı da tedaviye cevap vermeyebiliyor. Bunların dikkatli bir şekilde irdelenmesi lazım. Bakıyoruz tedaviye cevap vermiyor ve durmadan tekrarlıyor. Özellikle de ağır egzamalarda altta yatan alerjiler olabiliyor. Mesela besin alerjileri. Özellikle ağır egzamalarda besin alerjilerinin rolü çok önemli ve özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda besin alerjileri sıklıkla karşımıza çıkabiliyor ve besin alerjisi var mı yok mu
test yapılması gerekiyor. Gerçekten besin alerjisi var mı? İncelenmesi lazım. Ev tozu mite'ları, çevresel alerjenler de bazen cildimize zarar verebiliyor. O yönden de incelenmesinde fayda var. Bazen de egzamada kullandığımız ilaçlar alerjik reaksiyon yapıyor. Temasa bağlı alerjiye neden oluyor. Onun için bu gibi durumlarda da yama testi ile acaba temasa bağlı alerji var mı diye değerlendirmek gerekiyor. Yama testi gerekebiliyor. Bazen örneğin metallere karşı alerji gelişebiliyor. Yetişkin yaşta metallere bağlı da bazı gıdalar etkilenebiliyor. Gıdalardaki metalden dolayı da egzama yine alevlenebiliyor. Bu da yama testiyle ortaya çıkarılabiliyor. Yani yama testi de gerekebiliyor. Besinlere karşı, çevresel alerjenlere karşı alerji var mı yok mu? Alerji testi gerekebiliyor. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Çıkan alerjenlere karşı da korunma yöntemleri kullanılması lazım. Bir besin alerjiniz varsa o besini tüketmemesi gerekiyor. Bazen de immün sistemde problem oluyor. Özellikle immün sistemle alakalı problemi düşündüren tablolarda sık tekrarlayan enfeksiyon varsa, iltihaplanmalar sık oluyorsa aklımıza gelmeli ve muayene bulguları olarak karaciğerde dalakta büyüme varsa akla gelmeli. Hiç bakıyorsunuz hiç ummadığınız ciddi immün yetmezlikler çıkıyor altından ve bazen de immünoglobulin E seviyesi çok yüksek oldu. Hiperimmünoglobulin E sendromu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Viskot aldırık ortaya çıkabiliyor. Bu gibi immün sistemde bozukluklar olabiliyor. Kombine immün yetmezlikler olabiliyor. Bu yönden de immün sisteminde özellikle tedavi cevap vermeyen egzamalarda incelenmesi çok faydalı olacaktır. Bazen de genetik hastalıklar oluyor. Netterton sendromu gibi cildin yapısında doğumsal problemlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkıyor. O da örneğin kaş veya saç analiziyle, mikroskopta incelenmesiyle ortaya çıkarılabiliyor. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Bunun dışında bunlar normal. İlk tedavilerimize cevap vermedi. Peki ne yapmamız lazım o zaman? Bir kere ıslak sargılar kullanıyoruz. Islak sargılar cildin bariyerini artırıyor. Özellikle cildi iyileştirici, egzama iyileştirici kremler sürdükten sonra üzerine ıslak sargılar kullanıyoruz. Islak sargıları da özellikle ılık suda ıslatıp daha sonra bu sargıları egzamalı olan yerlere uyguluyoruz, sarıyoruz ve üzerine de kuru kıyafetleri giyip 2 saat burada kalmasını sağlıyor. Daha uzun kalabilirse tabii ki daha iyi. Bunu günde 1-2 kez özellikle 2 hafta uygulamak egzamalı bölgelerde belirgin iyileşmeler sağlıyor. Peki ıslak sargıları da yaptık. Yine tedaviye cevap vermedi. Özellikle büyük çocuklarda fototerapi tedavisi daha basit tedavilerdir. Gerekirse fototerapi tedavisi kullanılabilir. Fototerapi tedavisi dışında özellikle enfeksiyon çok fazlaysa, yaygın bir enfeksiyon varsa, kremlere rağmen, ağızdan antibiyotiklere rağmen tedaviye cevap vermeyen durumlarda bazen çamaşır su ile bir suyun içine çamaşır suyu konulması ve bu suyun içinde de o çocuğun kalması, belirli bir süre kalmasıyla vücuttaki mikropların temizlenmesi sağlanabiliyor. Burada çamaşır suyunun çok az miktarda konulması gerekiyor ve klorlu havuzda yüzmeye benzer aslında. İnsanlar biraz çamaşır suyu deyince korkuyor ama çok az miktarda kullanılıyor ve bir küvet içinde veya bir leğen içinde bebekler için kullanılıyor. Cildindeki mikropların temizlemeye çalışıyoruz. Baktık buna da cevap vermedi. O zaman özellikle tedavilerde yeni çıkan biyolojik ajanlar var. Dupilumab denilen mesela ajan var. Dupilumab tedavisi özellikle 6 yaşından büyük çocuklarda Amerika'da FDA onayı olan bir ilaçtır. Çok etkili bir tedavidir. Bu tedavi uygulanamayanlarda siklosporin gibi immünsüpresif tedaviler, beta-traksat gibi tedaviler kullanılabiliyor. Bunlar immünsüpresif edici tedaviler olduğu için bunları kullanırken öncelikle irdelenmesi, incelenmesi, ona göre kontrollü bir şekilde bu tedavinin yapılması çok faydalı olacaktır. Ve doğru teşhis, doğru enfeksiyon tedavisi, doğru tedaviyle ve gerektiği zaman immünsüpresif tedavilerin kullanılmasıyla egzamada kesin çözüm bulmamız mümkündür. Genelde birçok egzamalı hasta bu tedavilerden sonra düzelecektir. Egzamalarda anti-IgE tedavisi çok faydalı olmuyor. Yapılan çalışmalarda o ortaya çıkarılmış. Onun için anti-IgE'yi kullanmıyoruz. Bazen kortikosteroid, kortizonu kullanabiliyoruz. Bazen uzun süreler kullanıyoruz ama kortizon tedavileri genelde kullanmaktan kaçınıyoruz ama bazen mecbur kalıyoruz. Kortizon tedavisi de kullanıyoruz. Çünkü kortizonu kestiğiniz zaman egzama daha da alevlenebiliyor. Onun için çok kullanmak da istemiyoruz. Burada
egzamayı tetikleyen faktörlerden kaçınmak, sabunu, şampuanı, deterjanı doğru seçmek, doğru tedavi ile bu egzama illetinden kurtulabilirsiniz. Bunun için de çocuk alerji uzmanları tarafından, yetişkin alerji uzmanlarından ve bu konuda deneyimli dermatoloji uzmanlarından yardım alınabilir. Bugün de size egzama tedavisinde kesin çözüm sağlayacak önerilerde bulundum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.